Bu video Patreon'daki Orta Dünya destekçileri sayesinde yapılmıştır. Güneşin 3. çağının 3018. yılının 22 Eylül sabahı Şair'de bütün yaz olduğu gibi oldukça güzel bir gün başladı. O sene şair gelmiş geçmiş en güzel yazlarından ve en bereketli güzlerinden birini yaşamaktaydı. Ağaçlar elma yüklüydü, bal kovanlardan taşıyordu, mısırlar da uzun ve dolgundu. Bu güzel günün bir başka anlamı daha vardı. Frodo Baggins o gün 50. yaşına basıyordu ama geçmiş senelerde yaşanan şaşalı doğum günleri o sene yaşanmayacaktı. Aslında bugün Hobbit Frodo Baggins'in Şair'de çıkın çıkmazındaki evinde geçireceği son gündü. Fakat Frodo Baggins'in neden evinden ayrılması gerektiğini anlatmadan önce bizlere yani insanlara büyük ahali diyen ve genellikle bizlerden uzak duran hobbitlerden bahsetmek gerekir. Hobbitler hemen hemen cüce boyunda ama onlar kadar sağlam yapılı olmayan ufak tefek bir halktır. Boyları 60 santim ile 120 santim arasında değişir. Ariflerin ve Orta Dünya'da yaşayan halkların genelde dikkate değer bulmadıkları bu halk aslında oldukça kadim bir halktır. Barışı, huzuru ve iyi sürülmüş toprağı, derli toplu güzelce ekilip biçilmiş kırları severler. Cüceler gibi el işlerine yatkın değillerdir. Dokuma tezgahından daha karışık makinalardan anlamazlar. Elfler gibi şiire şarkıya da pek meraklı değildirler. Orta Dünya'nın tarihçeleri hobbitlerin ilk kez ve nasıl ortaya çıktığından bahsetmez. Zaten ilk zamanların olaylarını kayıt altına alanlar sadece elfler idi ve onlar da kendi tarihleri dışında diğer halklar ile ilgilenmezlerdi. Bir insan bile bu tarihçelere çok nadir girer, hobbitlerin ismi bile geçmezdi. Ama elfler ister yazsın ister yazmasın onlar belirsiz bir zamanda Anduin Nehri'nin yukarı vadilerinde ortaya çıktılar. 3 değişik soya ayrılmış gibiydiler. Bu soylar zamanla Anduin Nehri'ni aştılar ve Eriador içlerine değişik zamanlarda geldiler. Burada elfler, cüceler ve Batıil insanları Dunedain ile karşılaştılar ve o sırada Dunedain kralı olan 2. Argelep'ten yaşamaları için toprak istediler. Onlar da karşılığında kral için bu toprakların güvenliğini sağlayacaklardı. İstedikleri topraklar onlara verildi ve hatta sonrasında onlara bu toprakları veren krallık bile yok oldu. Kara musibet geldi geçti, uzun kış yaşandı. Yokluk günleri sayılarını hızla azalttı ama hobbitler Şair adını verdikleri bu topraklardan vazgeçmediler. Çünkü küçük boylu, köselemsi ayak derileri nedeniyle ayakkabı giymeyen, çoğunlukla göbekli ve al yanaklı bu halkı ilk gördüğünüzde onları güçsüz sanabilirsiniz. Oysa hiçbir canlıyı nedensiz öldürmeyen bu halk köşeye sıkıştığında 100 yıllık bir çınar gibi sağlam köklere sahip olduklarını ve zorluklara karşı müthiş dirençli olduklarını gösterirler. Bulduklarında günde 6 öğün yemek yerler, o ayrı. İşte 22 Eylül sabahı kendisini çıkmak zorunda olduğu bir yolculuğun arifesinde bulan Frodo Baggins de henüz kendisi bile farkında olmasa da böyle bir hobbit idi. Frodo Baggins artık çok uzun bir geçmişte kalmış, Thorin Meşe Kalkan ile 12 cüce ile birlikte büyücü Gandalf'ın yardımıyla Erebor seferine giden ve ejderha Smaug'un ölümü ve 5 ordular muharebesiyle biten müthiş bir maceraya çıkan Bay Bilbo Baggins'in yeğeniydi. Yine de yolda bir kaza meydana gelmemiş olsaydı Bilbo Baggins'in bu macerası tarihi pek ilgilendirmeyecek ve 3. çağın tarihçelerinde kendine kısa bir nottan başka bir yer edinemeyecekti. Yaban ellere doğru giden topluluk yüksek bir geçitte orkların saldırısına uğramıştı. Böylece Bilbo bir süre dağların derinlerinde kara ork madenleri içinde kaybolmuş ve burada çaresizlik içinde el yordamıyla yolunu bulmaya çalışırken eline tünelin zemininde duran bir yüzük takılmıştı.
Bu yüzük sonradan ne olduğu Gandalf'ın çabalarıyla ortaya çıkan, çok uzun zaman önce kendisi de bir hobbit olan Gollum tarafından bulunmuş Sauron'un tek yüzüğü idi. Söylendiği gibi hobbitler ariflerin dikkatlerini verdikleri bir konu değildi. Bu ariflerden sadece bir tanesi büyücü Gandalf, hobbit ilmi hakkında uzmanlaşmıştı. Onlar hakkında öğrenilecek ne varsa bir ay içinde öğrenebilirsin ama bir de bakarsın 100 yıl sonra bir darlık anında seni gene de şaşırtabilirler diyecekti Gandalf hobbitler için. Beli iki büklüm, griler içerisinde yaşlı bir insan görünümünde olan Gandalf bir Istari'ydi. Birinci ve ikinci çağın ertesinde Orta Dünya'ya iyi niyetle de olsa her müdahale ettiklerinde kaçınılmaz olarak felaketle getirdiklerini fark eden Batı'nın hükümdarları Valar'ın yine de Orta Dünya'da kalan halkları Sauron'un kötülüğüne karşı kendi hallerine bırakmak istemedikleri için gönderdikleri 5 Maia'dan biri. Valar'ın yaşadığı ölümsüz topraklardan gelen bu 5 Maia, gönderildikleri bu toprakların kurallarına tabi olarak insan şeklinde suret edinmişlerdi. Her ne kadar ruhları ölümsüz olsa da bedenleri katledilebilirdi. Amaçları Sauron'a karşı özgür halkları örgütlemek ve ona karşı girecekleri mücadelede halklara yardım etmekti. Başlarında Ak Saruman vardı. Boz Radagast, Vala Yavanna'nın isteğiyle konuşamayan canlıların gözetilmesi için gönderilmişti. İki mavi Alatar ve Palando Orta Dünya'ya geldiklerinde gittikleri doğudan bir daha dönmediler. Gandalf ise kendilerine verilen bu görevde en büyük gayretle çalışan oldu. Gandalf daha ilk başta Bilbo'nun bulduğu bu yüzüğe kuşku ile yaklaştı. Onun bir âli yüzük olduğunu anlamıştı. Fakat daha o zamandan kötülüğe düşmüş olan Saruman tarafından yatıştırıldı. Yine de bu yüzükten Saruman dahil kimseye bahsetmedi. Yıllar geçerken Gandalf'ın içindeki kuşku da büyüdü. Bilbo 111. yaş gününde büyük bir davet sonrasında daha önce kararlaştırdıkları gibi yüzüğü Frodo'ya bırakıp gitmek konusunda gönülsüz davranınca iyiden iyiye telaşlandı ve sonraki yıllarını bu yüzüğün ne olduğunu anlamak için araştırma yaparak geçirdi. İşte Frodo'nun 50. yaş gününü kutlayacağı günden birkaç ay önce artık bu yüzüğün Sauron'un tek yüzüğü olduğunu bilerek bir kez daha şaira geldi. Yüzüğü ateşe attı ve yüzüğün üzerindeki Mordor lisanında yazılmış yazı ortaya çıktı. Az nazg durbatul, az nazg gimbatul, az nazg trakatul akburzumisi kimpatul. Hepsine hükmedecek bir yüzük, hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Bu yazı bu yüzüğün Sauron'un hükmetmek, özgür varlıkları iradesi altına almak amacıyla yaptığı tek yüzük olduğunu ortaya çıkardı. Güç yüzükleri Güneş'in ikinci çağında demirci elfler olarak bilinen elfler ile bizzat Sauron'un kendisi tarafından yapıldılar. Fakat Sauron o esnada bir insan görünümünde asıl doğasını elflerden saklamıştı. Pek çok güç yüzüğü dövüldü ama birçoğu denemeydi. Âli yüzükler ise onların ustalık işleri oldu. Fakat daha sonra Sauron kendi gücünden de büyük bir kısmını aktardığı tek yüzüğü gizlice hüküm dağında dövdü. Fakat elfler tarafından hissedildi ve asıl kimliği de ortaya çıktı. İkinci çağın bundan sonra kalan neredeyse tamamı halkların Sauron ile mücadelesiyle geçti. Nihayetinde Sauron elfler ve insanlar tarafından oluşturulan son ittifak tarafından mağlup edildi. Yüzük parmağından kesilerek alındı. Fakat Sauron bir Maia-ydı, ruhu ölmezdi. Eğer gücünün büyük bir kısmını aktardığı yüzük yok edilirse bu ruh bir daha hiçbir güce sahip olamadan virane bir şekilde dağılır giderdi. Fakat yüzüğü Sauron'dan alan Isildur yüzüğü yok etmedi ve böylece Sauron'un ruhu tekrar güç toplayıp önce Kuyut Orman'a, oradan da Mordor'a geri döndü ve Karakule Barad-dûr tekrar inşa edildi. Artık Bilbo'nun bulduğu ve Frodo'ya bıraktığı yüzüğün Sauron'un tek yüzüğü olduğu ortaya çıkmıştı.
Yüzük sadece yapıldığı hüküm dağının ateşinde yok edilebilirdi. Üstelik Sauron yüzüğün bulunduğunu ve şairde Baggins adlı birinde olduğunu biliyordu. Tehlike çok büyüktü. Gandalf ona ne düşünüyorsun diye sorduktan sonra uzun süre sessiz kalan Frodo, elbette uzaklara gitmek bazen aklımdan geçerdi ama bunu bir çeşit tatil olarak düşünürdüm dedi. Bilbo'nunkiler gibi ya da daha hoş, sonu hep huzurla biten bir dizi macera. Fakat bu bir sürgün. Tehlikeden tehlikeyi peşim sıra sürükleyerek yine tehlikeye doğru bir kaçış olacak. Ve eğer bütün bunları yapıp şairi kurtaracaksam sanırım tek başıma gitmem gerekecek. Fakat tek başına değildi elbette. Bahçedeki işlerle uğraşmakta olan bahçıvan Sam Gamgee konuşulanlardan bir kısmını duymuş ve sonunda Gandalf'a yakayı ele vermişti. Gandalf'ın önerisiyle Sam de çıkacak yolculuğa dahil oldu. Frodo yolculuğa başlama tarihi olarak sonbaharı yaş gününü önerdi. Gandalf kabul etti ve bir süre sonra eğer yaş gününe kadar gelmezse planlarını uygulamaya koymasını ve Ayrık Vadi'ye doğru yola çıkmasını söyleyerek duymuş olduğu rahatsız edici bazı haberleri araştırmak üzere şairden ayrıldı. Frodo çıkın çıkmazındaki kovuğunu aynen yıllar önce Bilbo'nun yaptığı gibi aniden terk edip gitmek istemiyordu. Hobbit köyü terk edeceği, kovuğunu satıp gelen para ile Er diyarındaki akrabalarının yanında sakin bir hayat süreceği haberini yaydı. Kovuğunu zaten uzun zamandır orada gözü olan Lobelia Baggins'e sattı, Merry Brandybuck Er diyarında ona bir ev buldu. İşte 22 Eylül doğum günü sabahı Frodo bu şekilde uyandı. Gandalf hala ortada yoktu. Sakin bir yaş günü daveti verdi. Sadece kendisi ve 4 arkadaşı vardı. Gandalf'ın yokluğuna rağmen davet son derece neşeliydi. Bir sürü şarkı söyleyip birlikte yaptıkları pek çok şeyden konuştular ve Bilbo'nun şerefine kadeh tokuşturdular. Ardından da gidip yattılar. Ertesi gün sabahı Merry ve Fredegar Toluk eşyaların yüklü olduğu araba ile Er diyarındaki eve doğru yola çıktılar. Öğle yemeğinden sonra Lobelia Baggins gelip biraz da saygısızca evde anlaşmış oldukları eşyaların tamamının olup olmadığını kontrol etti. Frodo huzursuz ve endişeli, boşu boşuna Gandalf'tan gelecek bir ses duymak için etrafı dinleyip duruyordu. Öğleden sonra Frodo artık daha fazla beklemek istemedi ve Gandalf beni izlesin diye düşünerek yola çıkmaya karar verdi. Tam Sam ve Pippin'i bulmak için evden dışarı çıkmıştı ki Sam Gamgee'nin babalığının bulunduğu taraftan bazı sesler kulağına çalındı. Bir tanesi kesinlikle babalıktı. Diğeri yabancı ve nedense hoş olmayan bir sesti ve ne dediği anlaşılmıyordu. Babalık bozulmuş bir sesle konuşuyordu. "Hayır, Bay Baggins gitti. Bu sabah gitti. Benim Sam de onlarla birlikte gitti. Evet, sattı gitti dedim ya. Neden mi? Nedeni beni alakadar etmez, seni de. Nereye mi? Gizlisi saklısı yok. Erşehir ya da işte öyle bir yere gitti. O yanda." Neyse ki babalık Frodo'nun olduğu yönün ters istikametini gösterdi ve Frodo tepeden aşağı giden ayak seslerini işitti. Bir yandan da neden bu kadar ferahladığını düşünüyordu. Yine de belki de hata yaparak oraya gidip konuştuğu kişinin kim olduğunu babalığa sormadı. Kısa bir süre sonra Sam, Pippin ve Frodo yola çıktılar. Hepsi de güneş battıktan sonra yürümekten hoşlanıyorlardı ve Frodo uyumadan önce biraz yol yapmak istiyordu. Took diyarına gelip arkalarına baktıklarında uzakta Hobbit köyün evlerinin ışıklarını gördüler. Frodo acaba bu vadiye bir daha hiç bakabilecek miyim diye mırıldandı kendi kendine. Pippin artık geride kalıp zar zor yürümeye başlayana kadar yola devam ettiler. En sonunda ulu bir kökler ağacının dibine yerleştiler. Ufak bir ateş yaktılar ve battaniyelerine sarılıp yattılar. Gözcü bırakmadılar. Frodo bile henüz bir tehlike beklemiyordu. Çünkü şairin göbeğindeydiler. Onlar uyurken kendi işi peşinde ormandan geçmekte olan bir tilki birkaç dakika durup kokladı. 3 hobbiti açık havada uyurken görünce şaşırdı. Oradan uzaklaşırken bakalım daha neler göreceğiz. Bunun arkasında muazzam derecede tuhaf bir şey olmalı diye düşündü. Tilki ne kadar haklı olduğunu ve hikayenin gerisini hiçbir zaman öğrenemedi.